Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tokat'ın sert patlamasından sonra gelen sessizlik kulakları sağır ediyordu. Yanağımdaki yanma ateş gibiydi ve 3 aylık maaşımı biriktirerek aldığım bej halıya bakarken görüşüm bir anlığına bulanıklaştı. Babamın parmakları koluma acımasızca gömüldü ve beni kitaplığa doğru itti. Kenarda duran küçük kristal vazo sendeledi ve keskin bir şangırtıyla yere düşüp paramparça oldu. "Nankör kız!" diye tükürdü annem. El çantasını daha sıkı kavrarken evlilik yüzüğü öğleden sonra ışığını yakalıyordu. "Sırf bu daireye sahipsin diye kendini bizden üstün mü sanıyorsun?" Arkasında 8 yaşındaki kızım ava kapı eşiğinde donup kalmıştı. Küçük elleri titriyordu. Onu yıllardır korumaya çalıştığım çirkin gerçeğe, ailemin gerçek yüzüne tanık oluyordu. "Anne!" diye bağırdı. Bana doğru koşmak isterken annem sertçe önünü kesti. "Karışma buna, küçük!" diye azarladı. "Annen Katya gibi söz dinleseydi bu kadar sert davranmak zorunda kalmazdık." Benim adım Nicole. 34 yaşındayım ve bekar bir anneyim. Bu, ailem beni kırmaya çalıştıktan sonra değerimi nasıl geri aldığımın hikayesi. Zorla doğrulurken bacaklarımın titrediğini hissediyordum. Başım kitaplığa çarpmanın etkisiyle zonkluyordu. Bu kabusu başlatan mesaj hala telefonumun ekranında duruyordu. "Kira günü geldi. Kız kardeşine yardım et. Seni böyle yetiştirmedik." Mesajı görmezden geldikten 2 saat sonra kapıma dayanmışlardı. Uyarı bile yapmamışlardı. Borç tahsil etmeye gelmiş gibi kapıyı yumruklamışlardı. Babam, bana her zaman borçlu olduğumu hatırlatırken taktığı o küçümseyici ifadeyle annemin arkasında duruyordu. "Neden mesajlarımıza cevap vermiyorsun?" diye sordu. Annem kapıyı açar açmaz. "Size söyledim. Bu ay Katya'nın kirasını ödeyemem." Sesim hissettiğimden daha kararlı çıkmıştı. Avanın diş ameliyatı son birikimimi tüketmişti. 28 yaşındaki kız kardeşimin bir işi elinde tutamaması benim acil durumum değildi. Yani kızının diş faturası, kız kardeşinin başını sokacak bir çatıdan daha mı önemli? Dedi babam alaycı bir sesle ve davetsizce içeri girdi. "Onun yaşam tarzından sorumlu değilim," dedim kararlı bir şekilde. "Seçenekleri var. Çalışmamayı kendi seçiyor. Bunun bedelini bana ödetmeyin." İşte o an her şey koptu. Annem çantasını vitrinime fırlattı. Gürültü odayı doldurdu. Ardından tokat geldi. Sert, kuru, aşağılayıcı. Babam kolumu yakaladı. Demir bir mengene gibi sıkıp beni duvara çarptı. Şimdi kanepemde oturmuş, sanki oteldeymiş gibi kendilerine kahve dolduruyorlardı. Titreyen ellerim ve köşede sessizce ağlayan kızım onlar için görünmezdi. "Parayı gönderene kadar gitmiyoruz," dedi babam sakin bir sesle. "Burada kalıp paranı başka saçmalıklara harcamadığından emin olacağız." O an ellerim titriyordu ama artık korkudan değil, kararlılıktan. Laptopumu aldım. Bilmedikleri çok şey vardı ama en önemlisini unutmuşlardı. Ben bir bilişim güvenliği uzmanıyım. Evimin her odasında küçük gizli kameralar vardı. Kendi özel güvenlik sistemim. Birkaç tıklamayla bulut kaydını açtım. Video oradaydı. Babamın yüzündeki öfke, annemin elini kaldırışı ve arka planda kızımın çaresiz ağlayışı net şekilde görünüyordu. Gönder tuşuna bastım. Bir kopya avukatıma, bir kopya güvenli bir sunucuya gitti. Sessizlikle beni kontrol edebileceklerini sanıyorlardı. Ama hayatımı dijital olarak güvence altına aldığımı unutmuşlardı. Av yeni başlıyordu. Avanın gözyaşları içindeki yüzüne baktım. Gözleri korku ve şaşkınlıkla açılmıştı. İçimde yıllarca eğilmiş olan bir şey sertleşti. "Çıkın," dedim buz gibi bir sesle. Annem güldü. "Yoksa ne yapacaksın? Kendi anne babana polisi mi çağıracaksın? Ne kadar acınası." Cevap vermedim. Avanın elini tuttum ve yatak odasına götürdüm. Kapıyı kilitledim. O gece ava karanlıkta elimi tutarak yanımda yattı. "Anne," diye fısıldadı. "Neden anneanne ve dede senden nefret ediyor?" Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın
ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Cevap veremedim. Ama o anda içimde bir şey kırıldı ve yeniden şekillendi. Sabah ışığı jaluzilerden süzülürken annemle babamın salonda hareket ettiğini duyuyordum. Gitmeyi reddetmişlerdi. Avayı giydirdim, morluğumu güneş gözlüğüyle sakladım. Aynadaki morluk gizlenemeyecek kadar belirgindi. Her şey düzelecek, dedim ona. Okula bıraktıktan sonra ofise değil, adliyeye gittim. Zihnim berraktı. 2 yıl önce her kuruşu biriktirmeye başlamıştım. Sadece biriktirmemiş, yatırım yapmıştım. Ve o yatırımlardan biri, ailemin yaşadığı evi sessizce satın almaktı. Çocukluğumun geçtiği ev. Zorunlu satışta ucuza gelmişti. Bir yönetim şirketi üzerinden satın aldım. Eski patronum sessiz ortak oldu. Onların haberi yoktu. Babam, emlak yönetimini tehdit etmeye çalıştı. Ev sahibini istiyorum, diye bağırdı telefonda. Ev sahibi Nicole Weber, dedi karşıdaki ses. Mesajı iletmemizi istedi. Bu sizin özgürlüğünüzün bedeli. Aynı gün uzaklaştırma kararı çıkardım. Tıbbi rapor yeterliydi. O gece başka bir numaradan mesaj attılar. Hepsini engelledim. Bir hafta sonra Katya ile markette karşılaştım. Arabası lüks ürünlerle doluydu. Benimki indirimli makarnalarla. "Hala mağdur rolü mü oynuyorsun?" dedi alayla. "Sen ise asalak rolünü bırakmıyorsun," dedim sakinlikle. "Neden bahsediyorsun?" Cevap vermedim. Bazı insanlar ancak düştüklerinde öğrenir. Gece geç saatlerde bilinmeyen bir numaradan sesli mesaj aldım. Annemin sesiydi. Arka planda hıçkırıyordu ama ön planda Katya'nın bağırışını duyuyordum. "Sizi burada tutamam. Evim çok küçük ve erkek arkadaşım sizi burada istemiyor." "Ama Katya," diye ağladı annem. "Nicole, sadece senin için saldırdık. Senin için her şeyi yaptık." "Bu sizin seçiminizdi," diye çıkıştı Katya. "Sorun çıkaran evsiz ebeveynlere ihtiyacım yok. Gidin bir huzurevi bulun." Çarpılan kapının sesi kaydı bitirdi. Acı ironiyi neredeyse dokunur gibi hissedebiliyordum. Her şeylerini feda ettikleri kızları, para biter bitmez, onları ilk çöpe atan olmuştu. Yarattıkları canavar dönüp onları ısırmıştı. Tahliye bildirimi ertesi sabah ailemin evine ulaştı. Annem başka bir yeni numaradan arayıp çığlık attı. "Bunu bize nasıl yaparsın?" Duygusuzca cevap verdim. "Sen kızını torununun önünde nasıl tokatlayabildiysen, öyle. Gayet basit." "Nereye gideceğiz?" diye ağladı. Sesi eskiden beni hemen yumuşatacak şekilde kırılıyordu. "Bu sizin sorununuz," dedim. "Ama yardıma ihtiyacınız varsa belki Katya kiranızı öder." Hattın diğer ucunda sessizlik oldu. Sonra telefonu kapattı. Hayatımda ilk kez suçluluk hissetmiyordum. Özgürdüm. Sonraki hafta kaos geçti. Ailem akrabaları arayıp beni zalim, nankör ve psikolojik olarak dengesiz ilan etti. Ben sessiz kaldım. Kendimi savunmam gerekmiyordu. Uzaklaştırma kararı her şeyi anlatıyordu. Onun yerine Ava'yı huzurlu bir kalple okuldan aldım ve taşınacağımızı söyledim. "Gerçekten mi? Nereye?" diye gözleri parlayarak sordu. "Gerçekten bize ait olan bir yere." Birkaç sokak ötede küçük bir ev satın almıştım. Birikimlerim ve kira gelirimin bir kısmıyla finanse etmiştim. Lüks değildi ama çitli bir bahçesi, kapının önünde Ava'nın sevdiği lavanta çalıları ve huzur vardı. Gerçek huzur. Tahliye günü geldi. Tam 30 gün sonra bir zamanlar evim dediğim evin karşı kaldırımında duruyordum. Yönetim öğlene kadar çıkmaları gerektiğini bildirmişti. Ön bahçe plastik torbalarla, yarı kırık mobilyalarla ve annemin artık tabanı paslanmış Hollywood salıncağıyla doluydu. Babam kafese kapatılmış bir hayvan gibi volta atıyordu. Katya yoktu. Kuzenim Sarah, ya göre kafasını dağıtmak için Münih'e uçmuştu. Ava elimden tutarak yanımdaydı. Gelmekte ısrar etmişti. "İnsanlar hak ettiklerini aldıklarında nasıl göründüğünü görmek istiyorum," demişti sabah. Beni görünce annem valizini sürükleyerek üzerime yürüdü. "Nicole, bu ciddi olamaz," diye bağırdı. "Biz senin aileniz. Bizi çöpe atıyorsun."
Onun yüzüne bakarken yanağımdaki o yanmayı hatırladım. Ben çocuğumun önünde korunmaya ihtiyaç duyduğumda sizin için çöptüm, dedim. Beni hiçbir şeymişim gibi incittiniz. Şimdi merhamet mi istiyorsunuz? Babam yanımıza geldi. Para sana güç verdiğini mi sanıyorsun? Diye homurdandı. Kibirli oldun. Sen sadece taç satın almış bir kiracısın. Hayır, dedim. Kendi hayatımın ve sizin ev sahibiniz oldum. Koluma uzandı ama bu kez donmadım. Bana bir daha dokun, dedim keskin bir sesle. Ve polis bir sonraki yalanından daha hızlı gelir. Durdu. Gözlerinde bir şey değişti. Belki de ilk kez artık benden korku çıkaramayacağını fark etti. Ava küçük bir adım öne çıktı. Çenesi yukarı kalkıktı. Gururla içim kabardı. Desteğiniz bize motivasyon veriyor. Lütfen nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın ve beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Annemi incitmemeliydin, dedi sessizce. Sevgi hakkında yalan söyledin. Annemin dudağı titredi ama özür dilemedi. Asla dilemezdi. Bunu pişman olacaksın, diye tısladı. Hayır, dedim. Sadece sizi burada bu kadar uzun süre tutmuş olmama pişmanım. Kontrollerini kaybetmiş iki insan olarak orada durdular. Gururları ön bahçeye saçılmıştı. Roller değişmişti. Ve ben ilk kez gerçekten nefes alıyormuş gibi hissediyordum. Hadi gidelim, dedim Ava'ya. Arkamıza bakmadan arabaya yürüdük. O akşam yeni küçük evimizin mutfağında oturuyorduk. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Diye sordu Ava. Bir an düşündüm. Kendimi temiz hissediyorum, dedim. Birkaç hafta sonra Sarah'tan mesaj geldi. Ailem kapalı bir manikür salonunun üstündeki tek odalı bir dairede yaşıyordu. Katya, PayPal'ı boşalınca onlarla iletişimi kesmişti. Kimse onları kurtarmaya gelmemişti. Tüm köprüleri kendileri yakmışlardı. Sarah'a cevap vermedim. Onun yerine Ava'nın yaptığı son resmi paylaştım. Güneşli küçük bir ev. Altına şunu yazdım. Artık korku içinde yaşamıyoruz. O gün tüm bağları sonsuza dek koparma kararı aldım. Uzaklaştırma kararı süresiz uzatıldı. O bölüm tamamen kapandı. Bazen en zor adım en gerekli olandır. Kapıyı kapatmak ki sonunda pencereyi açabilesin.